Üçlü Kuvveti'nin birinci sezon, birinci bölümüne hoş geldiniz. Diyeceksiniz ki neden size sezon sıfırdı? Bizim için hem beta süreci hem sezon öncesiydi League of Legends'da. Artık sonunda Şampiyonluk Ligi başlıyor ve birinci bölümdeyiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her maçtan, her takımdan teker teker detaylı olarak bahsetme şansımız yok. Geçen haftalarda neden şundan bahsetmiyorsunuz, neden bundan bahsetmiyorsunuz diye çok yorum geldi. Özel olarak hiçbir takıma sempatimiz yok veya özel olarak yakınlığımız yok. Önemli şeylerden bahsedeceğiz. Önemli olduğunu düşündüğümüz şeylerden bahsedeceğiz. Hemen ilk günde, ilk maçta TBF'nin rövanşında Supermassive ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Chris, ilk sözü sana veriyorum. 1907 Fenerbahçe'nin açıkçası Kore'de yaptığı kampın bu maçı etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir maçta başlayacak olmak zaten iki takım için de çok zor olacaktır. İki takımın da bir alışma süreci vardı. Ama ben 1907 Fenerbahçe'nin biraz daha iyi alıştığını düşünüyorum. Hiçbir şey görmedik daha tabii. Bunu sadece hislerimle söylüyorum. Ama şeye baktığımız zaman, yani iki takımın antrenman durumuna baktığımız zaman Bao Supermassive çok daha uyumsuz olan rollerde alışmaya çalışıyor şu anda. Yani Snowflower'ın alt koridorda olması gibi durumları var. GBM'in eski performansında olmaması gibi durumları var. Ama 1907 Fenerbahçe'de biraz daha avantaj var gibi hissediyorum ve açıkçası bu maç için benim favorim onlar. Ben oyun planı olarak daha büyük bir değişiklik yaşayacak takımın 1907 Fenerbahçe olmasından dolayı Fenerbahçe'nin biraz daha sezona yavaş gireceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da daha küçük farklarla, daha küçük şeyleri değiştirecek, yani kadro yapısı mutlaka değişmiş olmasına rağmen daha küçük şeyleri değiştirecek tarafın Bao Supermassive olacağını düşünüyorum sezon içerisinde ki çok daha güçlü bir koridor, çok daha öne çıkan bir koridoru olan taraf da Bao Supermassive. Bundan dolayı o alt koridor farkıyla daha henüz makro planların tam olarak oturmadığı ve takım sinerjilerinin henüz yerleşmediği bir durumda bu tip koridor farklarının vesaire daha öne çıkacağını, birkaç öne çıkan koridorun, birkaç çok üstün koridorun maçı kazandıracak duruma getireceğini düşünüyorum ben bu tip karşılaşmalarda. En azından sezonun ilk 2 haftası itibariyle. Ondan dolayı bence Bao Supermassive bir yarım adım önde. Benim buna bir karşı argümanım var aslında. Geçtiğimiz mevsimi hatırlayalım. 1907 Fenerbahçe asla ve asla alt koridordan maç kazanmadı. 1907 Fenerbahçe'nin alt koridorunun yaptığı şey zaten geride kalıp beklemek, takımın geri kalanının gelişmesini ve güçlenmesini beklemek ve ardından takım savaşlarına maça dahil olmaktı. Ben o yüzden Bao Supermassive alt koridorunun erken safhalarda bir avantaj elde edeceğini düşünmüyorum. Yani evet, Zeitnot ve Snowflower bana göre de ligdeki en iyi alt koridor şu an. Tartışmasız bana göre öyleler. Ama yani baktığın zaman orada alt koridorda gidip de oyunu kartopu etkisine getirecek bir avantaj elde edebileceklerini sanmıyorum. Çünkü zaten Padden geriden oynamayı çok iyi biliyor. Zergsting zaten takımın oyununa alışmıştır diye düşünüyorum. Hani tamam, Zergsting'in agresif bir tarzı var. Ama bir yandan da takımın oyun tarzını da öğrenmek zorunda kaldı diye tahmin ediyorum. O yüzden hani Zergsting orada Japonya cosplay yapabildiği sürece 1907 Fenerbahçe'nin sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. İki durum var, evet, dediğin işte bir tanesi oydu. Japonya cosplay yapabilmesi gerekiyor ki henüz bu zamana kadar bunu yapabildiğine dair, yani en azından biraz sakin kalabildiğine dair bize bir emare göstermedi. İkincisi de geçtiğimiz seneden çok daha farklı bir 1907 Fenerbahçe izleyeceğiz ama. Çünkü Chaser'la beraber kimle oynuyordu? Move'la oynadı yaz mevsiminde Fenerbahçe, 1907 Fenerbahçe ve evet, Move size orta koridor görüşünü sağlıyordu ve siz de çok rahat bir şekilde orada sadece minyon biçerek oyunun ilerleyen dakikalarına kalabiliyordunuz. Ama şimdi ne alt koridor ikilisi Bao Supermassive o kadar üstünlük yakalayamayacak kadar. Yani siz oyunu geride kabul etseniz bile size mutlaka o kulenizi alır en kötü ihtimal ki bu da kartopunun başlangıcı olur. Ve de işte Chaser'da hep ileri oynamaya çalışan, hep karşı ormana girmeye çalışan, agresif olan bir oyuncu olduğu için bu sefer onunla beraber de oyunun ilerleyen safhalarına hiçbir şey yapmadan sadece bekleyerek, seviye almaya çalışarak, farm yapmaya çalışarak kalamıyorsunuz Chaser'la. Chaser kariyerinin hiçbir döneminde bu olmadı ki benim için zaten bu maçı Bao Supermassive'in bence bir yarım adım önde olduğunu düşünmemin sebebi de bu. Yani henüz Fenerbahçe o koordinasyonu sağlayabileceğini düşünmüyorum bu kadar kısa sürede. O koordinasyonu sağlayamadığı için de çok daha hızlı ve biraz daha riskli oyunu en azından ilk haftada itibariyle böyle ciddi bir rakibe karşı ters tepebilir. Chaser'ın karşısında Stomage'in performansı çok önemli olacaktır zaten. Kış mevsiminde hatırlarsanız Dumbledore, Zeitnot koridoru, alt koridoru varken Stomage geliyordu alt koridora. Kuleye 2 tane vuruyordu. Geri gidiyordu. Tamamen alt koridorda oynuyordu oyunu. Yine aynı şekilde olması gerekiyor biraz. Ve Chaser bunu savunmaya çalışırsa eğer, yine alt koridor oynamaya çalışırsa bu Supermassive'in istediği şey olur. Bence Chaser'ın yapması gereken Frozen'la birlikte oynayıp orta koridoru kazanıp birlikte alt koridoru kazanmaya çalışmak olmalı.
Yani zaten 1907 Fenerbahçe çok daha proaktif bir oyun oynayacak. Geçtiğimiz sene çok daha hani bu kadar proaktif bir takım değildi. Çoğunlukla reaktif oynayan bir takımdı. Cevap vererek oynuyordu veya yavaş, yani proaktif kendisi bir oyun yapıyorsa da bunu çok yavaş ve hazırlığını, setup'ını, yani görüş üstünlüğünü vesaire çok yavaş yavaş sağlayarak yapıyordu. İşte artık Chaser'la bunu yapamazsınız. Chaser hiçbir zaman görüşü oynayan bir oyuncu değil. Kendisi aslında. Görüş totem görevini kendisi görüyor. Ondan dolayı mesela bir Jarvan oynadığı zaman Jarvan'ı tank Jarvan oynamayacağını bilirsiniz burada. MLXG gibi hasar odaklı bir DPS Jarvan oynar. İşte bu tip durumlardan dolayı 1907 Fenerbahçe'nin aktif bir erken oyun geçirmesi lazım ve burada eğer o alt koridorun kartopu etkisini yakalamamasını engelleyemezsek ki haritanın diğer kısımlarından gelecek bir yardım olmadan Bozkır'ın alt koridorunu geriye çekmek bence hiçbir şekilde mümkün değil 1907 Fenerbahçe için. Oradan mutlaka bir kartopu etkisi yakalayacaktır 1907 Fenerbahçe. Ondan dolayı Chaser'ın mutlaka diğer koridorlarını kazandırarak aktif bir şekilde alt koridora yardım etmesi gerekiyor bence. Tabii şu anda aslında tamamen... Tahmin, varsayım. Evet, yani tamamen varsayım çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Yani onu da söyleyelim. Elimizde hiçbir bilgi yok. Yani 1907 Fenerbahçe'nin antrenmanlarının hadi böyle Kore takımlarına karşı kaybederek geçtiğini biliyoruz tabii ki. Çünkü Chaser röportajında zaten bunu söylemişti. Normal olarak bu arada. Evet, hepsini kaybetmemişlerdir muhtemelen ama hani oradaki rakipler kat kat üstün zaten. Bunun ötesinde Bao Supermassive'in antrenmanları konusunda çok fazla bilgimiz yok. O yüzden de şu an tamamen tahmin ediyoruz dediğin gibi. Tabii dediğim gibi zaten takımların makro planları sözünü kesiyorum. Daha doğrusu başlamadın ama bırakacağım hemen. Yani dediğim gibi makro planları takımların henüz oturmadı. Çok daha yeni takımlar ve makro planla öne çıkamayacak şu anda hiçbir takım o yüzden. Bundan dolayı zaten Chaser belki bu maçı kazandırabilir 1907 Fenerbahçe'ye. Bundan dolayı alt koridorun ben Chaser'a oranla daha güvenilir bir kaynak olduğu için Bao Supermassive tarafında. O yüzden yarım adım öne koyuyorum zaten Bao Supermassive'i. Yani ama işler 2 hafta sonra makro planlar, makro oyun daha net belki de 1907 Fenerbahçe tarafına oturacak ve bu sefer Bao Supermassive'e karşı çok daha önde bir takım haline gelecek 1907 Fenerbahçe. Kore ve Çin'deki meta bize nasıl yansıtır tam olarak bilmiyorum ama biraz da şu anki metanın Supermassive'e yaradığını düşünüyorum. Çünkü ormancıların etkisi önceki zamanlara göre en azından şu ana kadar oynanmış maçlarda Çin'de ve Kore'de biraz daha düşük seviye ormancıların etkisi. Ben buna katılmıyorum çünkü bugün Afrika Freaks'te Spirit tek başına maç kazandı mesela. Bence İstisnalı hep beraber yani. seyrettik bu Shyvana oyunundan bahsedeceksen eğer bence orada direkt Malzahar kazandırdı maçı ama. Hayır şöyle yani herhangi bir rolün etkisinin az olduğundan bahsedeceksek ben şu an bütün rollerin neredeyse eşit etki ettiğini, hatta belki nişancının çok azıcık diğer rollerin altında olduğunu söyleyebilirim. Çok etkisiz olduğundan dolayı değil de belki de Chaser'ın çok seveceği bir meta değil. Chaser'ın oynayabileceği belki de şu an tek şampiyon Kha'Zix belli bir seviyede. Jarvan ki onun en sevdiği şampiyonlardan biri değil yine Jarvan ve ama Rengar. Kha'Zix ve Rengar oynayabilir ama Rengar zaten ne S ne A tier diyebileceğimiz şu anda. Biraz daha altlarında kalıyor. Kha'Zix'in de banlanma oranı çok yüksek. Kha'Zix'in de yasaklama oranı çok yüksek. Belki de şimdi Kha'Zix'i açık bırakırsanız yasaklarsanız gerçi çok daha güçlü bir seçim bırakmış olursunuz bu karşıya arada ama. Lee Sin'in de şu an metada çok güçlü bir yerde olduğunu ve neredeyse her maç yasaklandığını söyleyelim. Yani yurt dışında yasaklanıyor en azından. Yani bazı özel oyunculara karşı mutlaka yasaklanabilir. Yine Chaser'a karşı da. Chaser özel oyunculardan bir tanesi kesinlikle ama yani çok sevdiği bir meta olduğunu söylemek güç. Mesela permaban yani perma sürekli yasaklanan şampiyonlara baktığımız zaman Sejuani burada bir numaralı başı çekiyor ki bu hiçbir şekilde Chaser'ın yaklaşacağı bir şampiyon değil normalde. Ve çok fazla güçlü şampiyon var şu anda. Zoe var, Ornn var, Camille var, Shen var. Aralarından o Chaser'ın seveceği ormancılar arada açık kalabilir. Ya şu an meta öyle bir yerde ki her şey oynanabiliyor aslında neredeyse. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz sene de böyle bir dönem olmuştu. Neredeyse her şeyin oynanabildiği, her maç şaşırdığımız seçimler yapılabiliyordu. Şu anda da böyle belki havuz oradan birazcık daha daraldı ama yine de çoğu farklı tarzda şampiyon oynayabiliyorsunuz. Yani bir oyun böyle tank üst koridor tank orman oynayıp diğer oyun bir anda hem üst koridoru hem ormanı daha agresif, daha böyle skor almaya yönelik kurabiliyorsunuz. Çok fazla Gangplank oynandı mesela. Aynen ve unutmayalım tek maç oynanacak. Evet. Tek maç oynanacağı için biz burada ne dersek diyelim o seçim yasaklama ekranında bile o maçın bitme ihtimali var. Biraz bu maçtan ilerleyelim. Fenerbahçe'nin ilk hafta fikstürüne göz atmak istiyorum. İnanılmaz zor bir fikstür var. Şampiyonluk adayı 3 takımla birlikte 3 takımla karşılaşacak. Supermassive arkasından Royal Bandits, arkasından Dark Passage'la. Yani tepedeki muhtemel 5 takımdan 3'ü. Kesinlikle. Fenerbahçe bu fikstürden nasıl çıkar? İlk hafta performansı Fenerbahçe'nin ilk hafta çok etkili olacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer 3 galibiyet alırlarsa
lige adeta bir mesaj vermiş olacak. Ama 3 mağlubiyet alırlarsa da moralleri açısından çok kötü olabilir. Ben 1-2 ya da 2-1 gideceklerini düşünüyorum. Yani ne 3-0 ne de 0-3 olacağını zannetmiyorum. Ben de. Ama hangi takıma yenilirler, hangi takımı yenerler gerçekten tahmin etmek güç. Yine de şöyle bir baktığım zaman fikstüre Sup'u yener, Royal Bandits'e yenilir gibi hissediyorum. 3. maç hakkında şu anda yorum yapmayacağım. Tam tersini düşünüyorum. Çünkü Bal Supermassive söylediğim noktada yani belli bir koridor çok fazla öne çıktığı zaman bu tip durumlarda ilk hafta gibi süreçlerde o takım öne çıkabilir ve burada Bal Supermassive'in alt koridoru dedim burada. Ama Royal Bandits'in bu kadar öne çıkan, mutlaka Fenerbahçe'nin bir koridoruna karşı inanılmaz üstünlük sağlayabileceğim bir koridoru yok. Alt koridor da değil bence bu. Holy Phoenix'in uzun süredir koridor performansı çok daha güvenli bir koridor aşaması geçiriyor. Çok uzun süredir. Bu arada yani bir şey diyeceğim. Zeitnot Snowflower dışında şu adam kesinlikle şundan üstündür diyebileceğimiz başka bir koridor yok şu an bence. Ruve'nin çılgın bir koridoru aşaması olduğu için Ruve'yi de birazcık orada dışarıda bırakıyorum. Çünkü Ruve de gerçekten harika koridor aşaması oynuyor. O yüzden birazdan da değineceğim zaten 1907 Fenerbahçe Dark Passage maçı içinde. Burada Royal Bandits'in öne çıkan bir koridoru yok. Bundan dolayı 1907 Fenerbahçe'nin ben Royal Bandits'e karşı galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Tam tersi ama Dark Passage'da da oyuna çok daha fazla etki edebilecek koridorlar var. Başta alt koridor olmak üzere. Ve oyuna her zaman muhtemelen herkesten daha çok etki edebilecek de bir ormancısı var. Bundan dolayı Dark Passage ve Bal Supermassive'i Fenerbahçe'den bir yarım adım önde görüyorum. Ama ilk hafta için yanlış anlaşılmasın gelişim itibariyle ben 1907 Fenerbahçe'yi tepeye koydum sıralamamda. İlk sıralamamda hepimiz tepeye koyduk. Ve muhtemelen Ben hariç. Sen hariç. Ha, sen hariç doğru pardon. Özür dilerim. Ondan dolayı ilk hafta itibariyle çok zorlu fikstürde burayı 1-2 geçse dahi 1907 Fenerbahçe'nin ilerleyen süreçte daha takım olarak makroda diğer takımların önüne geçeceğini düşünüyorum. Ama ilk haftası birazcık zor geçecek. Bir de burada tahmin etmeye çalışıyoruz ama aslında tahmin etmesi çok zor. Geçen mevsimlere göre çok daha zor. Çünkü 3 maç birden oynayacaklar. İlk günkü performansları ertesi güne yansıyacak. Ertesi güne yansıyacak. Burada bir şey söyleriz. Yani ilk gün atıyorum Supermassive kazanır dedim. Ama Fenerbahçe kazanır. Ondan aldıkları moralle birlikte ertesi gün 2 günde çok iyi tamamlarlar. O yüzden bizim açımızdan biraz da sıkıntı. Ya belki 2 maçlık serilerde dediğin doğru ama tek maçlık serilerde o moralin çok işe yarayacağını zannetmiyorum ben. Çünkü rakip bir tane bile çok şaşırtıcı seçim yapsa bir anda her şey değişir. Mesela Kore'de şu anda en çok oynanan, daha doğrusu en çok oynanmak istenen şampiyonlardan bir tanesi Veigar. Bizim ligimizde bir kişi Veigar seçse bence şu an büyük olay olur. Yani Veigar genel olarak Azir'e karşı oynuyor. Azir'e karşı zaten şu an Azir'e karşı seçilebilecek çok fazla şampiyon yok. Özellikle koridor aşamasında hemen hemen Rice sadece ona karşı ayakta kalabiliyor. Belli bir seviyede Malzahar ama Malzahar'a karşı da yine koridor her zaman kazanıyor yani. Zerat biraz. İttirme avantajını yakalıyor. Zerat'ın da eşya alana kadar hiçbir şekilde onun push'una ittirmesine cevap veremiyor. Ondan dolayı Veigar zaten birazcık hayatta kalıyor. Çok uzak mesafeden minyon dalgası temizleyebiliyor. Ondan dolayı dediğine ben de katılıyorum. Maçtan maça çok fazla şey değişiyor. Bir de o kadar fazla şampiyon var ki şu an oynanabilecek. Hala en güçleri çözme aşamasında takımlar. Aynen. LPL'de, LCK'de maçtan maça, günden güne takımların işte pick ban stratejileri değişiyor. Seçim yasaklama stratejileri değişiyor. Bundan dolayı takımların oturtamadığı birçok şey var. Dediğin gibi seçimleri mutlaka göreceğiz bence de ilk hafta itibariyle. Sezonun ilk haftaları zaten genellikle daha demin de söyledin geçen sene de öyle bir dönem vardı. Takımların hala alışma süreci, metaya okuma, anlama süreci olduğu için çok çok farklı şeyler görebiliyoruz. Ki hani çok ufak bir şey ekleyeceğim buna. Şu anda bizim ligimizde diğer liglerin başlangıç tarihi de çok yakın olduğu için dışarıdan da çok bir şey görmek mümkün olmuyor. Evet. Daha önce böyle arada bir hafta oluyordu. Mesela LCK ayın 12'sinde falan başlıyordu. Oradan bir şeyler kapıyorduk. Ama şimdi LCK'de zaten biz bu programı çekerken 2 gün önce başladı. Ve hani maksimum 4 gün bir şey görebilmiş olacağız. Yani çalışmak için de çok uzun bir süre değil aslına bakarsak bu. Dark Passage Fenerbahçe alt koridordan bahsedeceğim demiştin. Evet yani yine aslında Snowflower, Zeitnot koridoru için söylediğimiz şeyler burası için de geçerli. Bence Zeitnot Snowflower'dan sonra koridor etkisi bağlamında en güçlü koridor Ruve'nin olduğu koridor oluyor. Geçtiğimiz sene de bu böyleydi. Yani hatta geçtiğimiz sene yanında Zergsting vardı biraz. Zergsting de vardı ama Ruve'nin Zergsting'de olmadığı dönemde de yani her zaman koridor aşaması çok agresif bir oyuncu olduğu için ve bir lead aldığı zaman, bir üstünlük aldığı zaman koridorda bunu sonuna kadar ittiren bir oyuncu Ruvelius. Ruvesama artık şu anki ismiyle. Ruvelius. Ruvelius ama geri mi döndü? Büyük şaşkınlık. Evet.
Bence daha güzel bu arada Ruvelius. Tabii ki. İyi olmuş yani. Ruvelius'la beraber mutlaka Japonya hele bu üstünlüğü daha dengeli bir hale getirirse çok daha korkutucu bir oyuncu olacak bence. Ya bu arada ben Ruvelius'un Japonya ile daha iyi bir ikili oluşturabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Japonya Zergsting'den daha iyi bir oyuncu mu? Bunu söyleyemem. Ama Japonya çok daha nişancısını koruyan bir oyuncu. Çok daha nişancısının potansiyelini ortaya çıkaran bir oyuncu. Zergsting ise biraz daha kendi öne çıkan bir oyuncu. O yüzden Ruvelius'un Japonya'nın yardımcılığıyla daha da yıldız olacağına inanıyorum. Yani Zergsting inanılmaz agresif bir oyuncu olduğu için bazen kontrolü kaybedebiliyor ve yani önceliği koridorda farklı şeylere verebiliyor. İşte Japonya ise çok daha sakin bir oyuncu olduğu için daha doğru kararlar vermesini sağlayabiliyor. Bir de Rue ile Zergsting yan yana geldiği zaman çok acayip bir şey ortaya çıkıyor. O bazen kontrolü kaybedebiliyorlar ama işte Japonya burada dizginleyebilir Ruvelius'u. Ki o dizginlenirse ya Ruvelius korkmak lazım ondan yani. Pedon senin 1v1'inde tam da istediğim gibi oynayamıyorum gibisinden bir yorum yapmıştı Japonya'da birlikte. Tam olarak detaylandırmadı bunun nasıl olduğunu ama şeyi düşünüyorum. Ruve tam olarak çok da mental olarak stabil bir oyuncu değil oyun içinde. İki ucu Şimdi aslında ben de hani birazcık hazır 1v1'den bahsetmişken ben de oradan bahsedeyim. Pedon'la da Japonya ile de 1v1 yaptım ve hani baktığın zaman Japonya Ruvelius'un en sakin, bugüne kadar gördüğü en sakin oyuncu olduğunu söyledi. Yani bu da Ruvelius'ta bir şeylerin çok değiştiğini gösteriyor. Demek ki zaten geçen sene bunu bize göstermişti. Ve bu arada birbiriyle oynamayı isteyerek Rue ile Japonya buluştu. Sosyal medyadan takip edenler biliyordur mutlaka. Ki zaten hani tekli derecelide de çoğu kez beraber oynuyorlardı. Hani Pedon Zergsting'le oynuyordu, Ruvelius Japonya ile oynuyordu. Daha takım değişmeden bu oyuncular. Hani aynı takımda oynayacakları belli bile değilken bunu yapıyorlardı. O yüzden ben açıkçası Ruvelius'un da son dönemde, son bir yılda özellikle mental olarak çok geliştiğini, çok değiştiğini her şeyden öte ve çok sakinleştiğini düşünüyorum. Hani sadece şey olarak değil, Japonya'nın söylediği gibi kişilik olarak değil, oyun olarak da sakinleştiğini düşünüyorum. Hani ne zaman geçen sene o kadar maç sundum ve hiçbirinde Ruvelius niye yaptı bu agresifliği dediğimi hatırlamıyorum ben. Ben hatırlıyorum. Hatırlıyorum ama tabii çok daha... Bir iki tanedir. Yani ya da azalttı. Wayne Draven falan oynadığında kesin yapıyor, kesin. ayrı. Bir tane Varus'la çok anlamsız bir flash ultisi var. Şimdi hatırladım deyince. Ama tabii bunlar yani azalttı. Önemli olan da bu sene daha da azaltacak. Şuraya bağlayacaktım ben. Eğer Japonya Ruve'nin de oynamak istediği gibi oynamazsa acaba oyun içinde nasıl etkileyecek bunu Ruve'yi? Yani o yüzden iki ucu biraz keskin bıçak gibi geliyor bana. Uzun süredir zaten beraber oynadıkları için bence bunu aştılar. Bence de yani bu arada şeyi de söyleyeyim zaten yine Japonya Rue ile çok daha uyumlu olduklarını söyledi. Ya tabii ki öyle söyleyecekler ama şimdi. Yok hayır yani aksini söyleyebilirdi bence. Bunu söyleyen yani oyuncular var. İşte Japonya ile Pedon arasında Japonya ile Pedon birbiri için bunu söylemiyordu. Uyumlu değiliz demezdi. Politik bir cevap verirdi öyle bir Evet mesela. Yani mesela şey diyebilirdi. Henüz uyumumuz oturmadı diyebilirdi ama hani Rue ile Pedon'la olduğumdan daha uyumlu olduğumu düşünüyorum şu anda dedi örnek olarak. Bu arada şimdi bunları söylüyorum. Bana geçen Dark Passage'ı 5. sıraya koydum diye fanboy falan filan demişlerdi. Şimdi kesin yine ona yorum yapacaklar. Bu arada orada senin hatan aslında konteksti vermeden yani açıklamayı vermeden direkt olarak 5. sırada olduğunu göstermen oldu. Çünkü aslında açıklamayı dinleseler normalde 5. sıraya neden koyduğunu daha iyi olarak. Oraya açıklamada yaptım ama yine de herkes çok fazla okumayı sevmiyor. O yüzden programı da izleyin arkadaşlar. Sadece görsellere göre yorum yapmayın. Üçlü Kuvvet'e hoş geldiniz. Hoş geldiğiniz için. O zaman ilerleyelim. İlk gün yine Naru eski takımı Dark Passage'la karşı karşıya gelecek. Belki de efsane olduğu takım Dark Passage. Bu sefer Dark Passage'daki rolüyle Dark Passage'e karşı oynayacak. Geçen 2 sene sonra ilk kez. Süper takım da bir takım oyuncusuydu. Şimdi Aurora Naru üzerine kurulmuş bir takım. Ben burada çok daha farklı bir şey üzerine gideceğim. Bu maçta biz çok daha büyük bir savaş göreceğiz. Kakao Wisdom savaşını göreceğiz. Bu genelde Kakao ile sonuçlanan bir durum yani Kore kariyerlerine falan baktığımız zaman. Aynen. Tabii Kakao lehine ama burada ama işte farklı olabilir. Ya Wisdom bu arada gerçekten çok geliştirdi kendini. Onu da söyleyeyim. Geçtiğimiz sene de bence en iyi ormancıydı sezon içerisinde. Zaten hani sadece sence de değil hani bütün genel olarak herkesin hatta yani ben şu yorumu çok gördüm. All-Star'a da keşke Wisdom gitseydi. Bunun kesinlikle ben öyle oy verdim bu arada. Evet, hani Stomage'in kesinlikle burada alınmasına gerek yok. Evet. Hani hem böyle iki Koreli oyuncu olması bizim daha uyumlu olmamızı sağlardı. Hem de diğer taraftan Wisdom gerçekten performans olarak Stomage'in değil, bütün ormancıların bir tık daha önünde görünüyordu. Hani Team Aurora'yı toparlayan adam gibiydi. Wisdom bir de geçen mevsim agresifliğiyle değil, bilgeliğiyle takımın önüne geçiriyordu. Aslında bir dakika ben şimdi fark ediyorum kelime oyununu.
Evet. Ama Kakao'ya karşı bunu yapabilmesi kolay olmayacak. Bir de bu koridorlarla alakalı şimdi. Geçen mevsimde alt koridor ikilisi Wisdom'ın Ruve ve Zergsting'ti. Yani sürekli kazanan bir koridorun varsa bunu yapmak, bu cheese'leri yapmak çok daha basit. Aynen, gitmen gerekmiyordu ki alt koridora çoğu zaman. Hayır, gitse bile yani gittiğinde skor mutlaka çıkıyordu. bir şey çıkartıyorsun. Aynen. Çünkü adamlar bir şey yapıyor. Zaten hazırlamışlar senin için o koridoru. O koridor ekmek senin için yani. Orta koridorda aynı şekilde Gadbro ile oynuyordu. Şimdi Naru'nun karşısında Lucet olacak. Naru Lucet'e karşı koridoru kazanabilecek mi? İşte koridorlar kazanmadığı zaman Wisdom'un etkisi ne kadar olacak oyuna, bunu göreceğiz. Halbuki şimdi mesela Jarvan oyunlarını görmüştük. Tank Jarvan vardı o zaman. Şimdi AD Jarvan var. Bu cheese olayları için AD Jarvan çok daha ideal bir şey mesela. Ama bu tek bir Wisdom'un eline bakmıyor. Bu biraz da takımın eline bakıyor. Ve Aurora, ben bunu yapamayacağım, oturtamayacağım herhalde. Fark etmez. Geçtiğimiz seneye göre bu konuda geriye gitti bence koridorlarının gücü bakımından. Özellikle alt koridor ikilisi bakımından. Ya bunu göreceğiz bence. Yani çünkü iki tarafta da aslında benzer bir koridor var. Yani Ruvelius agresif, işte Japonya onu koruyacak bir oyuncu. Rain yine agresif oynayabilen, Rogue yine onu koruyacak. Hatta şu an biraz Rogue'un metasındayız bile diyebilirim aslında. Evet. Çünkü yani Alistar gibi şampiyonlar çok oynanıyor. Ben Alistar'ın zaten banlanmasını, yasaklanmasını bekliyorum bu maçta özellikle. Ama cevap var işte ona. Yani Tahm Kench yasaklanmadığı müddetçe bence de Alistar bir numaralı seçim oluyor burada. Ama Tahm Kench hayattayken Alistar... Ya şeyi söyleyeyim. Bence de DP burada bir adım önde görünüyor. Yani mesela sen Bao Supermassive Fenerbahçe'ye karşı 0.5 adım önde görünüyor dedin ya. Bence burada bir adım Bence de. önde görünüyor. Bence de. Yani Aurora lehine yorum yapmak istiyorum birazcık da. Ama hani böyle Wisdom'la Naru'nun çok iyi bir şey yapması, işte alt koridorun bizi çok şaşırtması, Penke'nin de Marshall'a karşı çok böyle hiçbir avantaj vermeden durması lazım ki takım savaşlarında ondan sonra bir şeyler dönsün. Çünkü artık şu anki metada da takım savaşları çok daha büyük önem taşıyor. Yani takım savaşlarında, hatta baron savaşlarında bitiyor çoğu maç. Veya ejder savaşlarında bitiyor. Oyun özellikle hipercarry metasına biraz daha geri döndüğümüz için tek bir takım savaşıyla çok büyük üstünlükler alınabiliyor ve artık o hipercarry'lerin eline bir üstünlük verdiğiniz zaman oradan geri dönüşü olmuyor. Zaten benim Dark Passage ile alakalı en çok heyecanlandığım noktada bu. 3 tane gerçekten çok güçlü koridoru var. Yani Lucet'i gördüğümüz kadarıyla çok agresif bir laner, koridor oyuncusu ve bu size koridoru kazanmasını sağlar eğer dengeli şekilde bunu yapabilirse. Marshall koridor kazanmadığını nadiren görüyoruz. Aynen öyle, yani herkese karşı. Bu kadar üst düzey, üst koridor oyuncularının olduğu bir yerde herkese karşı koridorunu kazanıyor. Alt koridor ikilisi, Ruve özelinde konuşuyorum özellikle. Herkese karşı, Zeitnot dışında herkese karşı koridor kazanıyor. Ki Zeitnot'a karşı da kazandığı oldu. Kalista ile beraber hatırlayalım. Darmadağın etmişti Bao Supermassive. Yani bu kadar 3 tane kazanan koridor artı kazanan koridor verdiğinizde size şov yapabilecek bir tane de ormancı. Oyunun gördüğü en iyi ormancılardan bir tanesi. Yani bu çok güzel bir kombinasyon bence. İşte bunu ne kadar vadeye yansıtabilecekler? Bu da birazcık sinerji ve takım çalışması iş. Ya son bir şey ekleyeceğim. Bu arada yani şu ana kadar konuştuğum birkaç tane takım var. Bunlardan 2 tanesi Team Aurora ve Dark Passage. Her ikisi de antrenmanların çok iyi gittiğini söyledi. O yüzden hani ikisinde de antrenmanları iyi giderken ben birazcık da maçın kalitesine bakıyorum. Bu maç her şeyin ötesinde çok kaliteli geçecek gibi geliyor bana. Tam olarak aynı şeyi söyleyecektim. Yani haftanın en eğlenceli maçı olabilir. En uzun süren maçı olabilir, en çabuk biten maçı olabilir. Yani çok patlayıcı da geçebilir. Ve iki takım da birbirine üstünlük sağlayamayıp 50 dakikaya 60 dakikaya gidebilecek bir maç da olabilir. Orman eşleşmesi ya. Bence evet. çok ilgi çekici yani cidden. O zaman şuraya geçelim. Üçlü kuvvet kış mevsimi devam ettiği sürece biz her hafta tahminlerimizi yapacağız. Ve bunun skorunu tutacağız. Aslında en başta dediğim gibi 3 maç olması bizim için sıkıntı. Aslında topun altına giriyoruz burada. Ve mevsim sonunda hepimize dalga geçiyor da olabilirsiniz. Evet, yani şu anda mesela ilk hafta yaptığım tahminlerle ben muhtemelen 0-12'yi bir tutturacağım. Ama o da büyük başarı yani. 0-12 de büyük başarı bence. Evet, istesen yapamazsın. Şey vardı bir tane Süper Loto mu? 0 bilince para veriyorlardı sana. Evet. Belki konfeti patladı 0 bilince. Şunu sormak istiyorum. İlk hafta sürpriz olarak ne olacağını öngörüyorsunuz? Fixture'a baktığınızda bakıyorlar. Ben HVA'nın bir kere 0-3 bitirmeyeceğini düşünüyorum. Onu sürpriz sayarsak. Sürpriz saymayız ya. HBA Aurora maçında kim kazanırsa kazansın. Yok, ben Aurora'yı değil. Ben yok diğer iki maç için düşünüyorum. Yani haftayı 0-3 bitirmesi için söylüyorum. Hiçbir şekilde evet. sürpriz olmaz zaten Aurora ile oynadığı için. İlk gün ben HVA'nın Youth Group'a karşı galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Zaten sen de demiştin geçen hafta. İkinci günde. İkinci gün mü? Youth Group'a. Evet, ilk gün Royal Bandits'le. İkinci gün Youth Group'a karşı galibiyet almasını bekliyorum. Zaten sen demiştin
HVA ilk haftalarda sürpriz yapabilir. Çok sinerjisi yüksek bir takım. Youth Crew'a karşı galibiyet alacaklarını tahmin ediyorum. Ya Tamam. benim buradaki sürpriz şeyim şu aslında. HVA haftayı 2-1 bitirir. Ama Royal Bandits de 2-1 bitirir. Böyle bir görüşüm var benim. Yani Royal Bandits Bir dakika, o HVA'ya zaman- kaybeder ama diğer iki rakibini yener. Royal Bandits HVA'ya kaybedecek ve Crew kimle oynuyordu başka? 1907 Fenerbahçe ve Crew'u yener diyorum. Crew'u yener mi? Benim sürpriz tahminim bu. Wow, oldukça iddialı. Ama yani sadece bir tahmin. Eren? Yani şu an gerçekten çok ciddiyim. Ya ben önce hani kendimi bir güvene alayım. Yani hiçbir tahminime güvenmeyin. Çünkü sadece ve Abi, sadece böyle kağıt üstünde yorum yapıyorum. Abi bu hafta için Tutturamayacağım deyip şey mi? hayır bu hafta için böyle ama yani bu hafta şu anda daha hiçbir takımı izlemedik. Gerçekten hiçbir takımın durumunu bilmiyoruz. Daha önce tahmin edebiliyorduk. Diğer mevsimler başlarken birazcık olsun tahmin edebiliyorduk. Şu an edemiyoruz gerçekten. Chris bir de lanetli, onu da unutmayalım. Evet o da var yani. Ben şimdi bunu dedim diye tam tersi olacak biliyorsunuz. Şöyle Galacticos Youth Crew beni şey yapıyor ama böyle bakıyorum. Çekiyor değil mi? Bakışıyoruz oraya böyle. Ben de biraz bakıştım ama sonra dedim. Bakışıyoruz. Bilmiyorum Backmount bir şeyler yapar mı ilk haftadan ama. Hadi onu diyeyim ben de. Galacticos Youth Crew'dan Galacticos tek galibiyetini ilk haftadan alır. Söyledim Wow, bunu. söyledim. Galacticos oraya bakarak söyle. Galacticos ilk galibiyetini ilk maçtan alır ve bir daha da galibiyet alamaz. Yani 1.27 mi bitirecek Galacticos? O kadar maç var değil mi? Ya tamam o şey olmasın. Galacticos Youth Crew'da ben Galacticos'un bir şansı olabileceğini düşünüyorum. Ama ondan sonraki maçlar için bu şans çok daha aşağı tabii. Yani kalan bütün haftalar boyunca. Şimdi Eren de o kadar maç var mı dediği için hemen oraya böyle çok ufak bir bilgi sığdırmak istiyorum. Hani böyle aslında bazı taraftarlar şey zannediyor. Şimdi Bo 1'e geçtik. Tek maçlara Maç geçtik. sayısı Maç sayısı düşmüyor. azaldı. Yok, maç Azalmıyor. sayısı düşmedi. Tamamen aynı. Geçtiğimiz Evet. mevsimle tamamen aynı sayıda maç yapıyoruz. Bir Tek- hafta daha uzun. Evet 2 hafta daha uzun. iki hafta daha uzun. Değişen tek şey tek maça geçmiş olmamız. Yani eskiden Bo 2 olarak 2 maçlık seri olarak takımlar totalde 4 maç yapıyordu. Şimdi Bo 1 olarak 4 maç yapacaklar. Haftada 2 maçtı. Şimdi haftada 3 takımla yapılıyor, haftada 2 takımla yapmak yerine. Sadece o tip bir değişiklik var ama genel toplamda maç sayısı değişmedi. Evet. Ben sen Galacticos Youth Crew'u Bir dakika yener ya diyorsun. ben çok ekstrem bir şey söyledim galiba. Ben Böyle HVA dönüşü de Youth yok. Crew'u yener diyorum. O zaman Youth Crew bu haftayı galibiyetsiz mi kapatacak? Ne Yok yapacak? hayır ben bileceğim sen bilemeyeceksin. Youth Crew 2-1 bitirecek. Öyle mi diyorsun? 2-1 mi bitirecek? Yaşanmaz bu şey ya tamam ben. Haftaya dalga geçilir burada benimle. Ben Dark Passage 3-0 bitirecek diyorum. Hadi biraz daha yok mu arttı? Bu arada Dark Passage'ın 3-0 bitirmesi sürpriz olmaz. Sürpriz olarak söylemedim Sürpriz zaten. olmaz. Kesinlikle sürpriz olmaz. Ama ben eğer Dark Passage 3-0 bitirirse benim senaryoma göre 1907 Fenerbahçe'de 1-2 bitiriyor. O zaman en baştan tahminlerimizi alalım. Hazır Yani- skorda tutacağız. Evet ben ilk gün için tahminlerimi söyleyeyim. 1907 Fenerbahçe. Burada HVA demiştim diye hatırlıyorum. Crew yener. Adam kendi Youth- yaptığı tahminden haberi yok. Yok Youth Crew yener. Hayır söylediğim şeyle tezat oluşturmaması için söyledim onu. Ve Dark Passage yener diyorum ilk gün için. Eren? Bow Supremacy, Royal Bandits, Galacticos, Dark Passage. Supermassive, Royal Bandits, Youth Crew, Ya Youth Crew. Bu maça bir şey söylemek istemiyorum. Kızıyorlar sonra. Hı. Aurora. Kardeşim sen de kızılacak şey söylüyorsun. O zaman ikinci güne mi geçiyoruz? Evet. Burada Aurora diyorum. Dark Passage diyorum. HVA diyorum. Ve Royal Bandits diyorum. Ne diyorum? Abi kuponları yazıyor musun? Aurora diyorum. Dark Passage diyorum. Youth Crew diyorum. 1907 Fenerbahçe diyorum. Bende misin? Sen de. Yine Aurora diyorum. Bu arada Aurora birazdan 3-0 olacak. Benim tahminlerimde. Boşuna mı Sen 3. sıraya üçe koydun? koymuştun değil mi? Hayır boşuna mı 3'e koydun? Supermassive diyorum. HVA ve Fenerbahçe. 1907 Fenerbahçe. Teşekkürler. O zaman hadi tersten başlayalım bunda da. Son haftayı da yine Aurora'nın galibiyeti. Supermassive'de 3-0 yapıyorum. Royal Bandits ve Dark Passage ilk galibiyetini son günde alacağını düşünüyorum. HVA yani galibiyet alsın bu adamlar sonuçta. köklü bir camia. Kendilerini de çok seviyoruz. Köklü bir camia galibiyet alsınlar ya. Evet. Bu ne Buradan böyle? belli ne kadar sallamasyon yaptığımız bu tahminleri. Galibiyet alın kardeşim. Aral'la konuşuyorduk ya.
Teleport atsana. HVA dedim. Bao Supermassive. Galacticos artık Bao Supermassive'i yenemez diye düşünüyorum yani. O kadar da değil. Royal Bandits kazanır ve 1907 Fenerbahçe. Evet, benimki de zaten belli. HVA'nın Pardon, ben 1907 Fenerbahçe niye dedim ya? Dark Passage son maçta. Dark Passage 1-2 bitirecek dedim ben hatta 1907 Fenerbahçe. okey. HVA'nın 2-1 bitireceğini düşündüğümü söylemiştim. Aurora'ya yenileceklerini düşünüyorum. Bao Supermassive galip gelir Galacticos'a karşı. Royal Bandits Youth Crew'a karşı galip gelir. Gerçekten benim için tahmin etmesi en zor maç 1907 Fenerbahçe ve Dark Passage. Ama Dark Passage'ın 3-0 bitireceğini düşündüğümü söylediğim için Dark Passage diyeceğim. Ama belki de en emin olmadığım tahminim bu diyebilirim. Son olarak bu hafta, ilk haftada hangi oyuncunun en çok ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Ruvelius. Ruvelius. 3-0 bitirecek dedim ben de Dark Passage bu arada çünkü. Neden olduğunu da söyle. Dediğin gibi koridor aşamasında tam bir çılgın madman olduğu için kendisi ve ilk hafta itibariyle oturmamış takım planları ve makro oyunlar. Burada koridorları daha çok öne çıkaracak, koridor aşamalarını ve koridoru kazanan taraflar daha önde olacak ve Ruvelius bu konuda bir marka. Ben 3-0 dediğim isimlerden değil 2-1 dediğim isimlerden gideceğim ama 2 isim söylemek istiyorum. Tabii ki birini birinci sıraya, diğerini ikinci sıraya koyarak. Birinci sıraya Malrang'ı koyuyorum. Malrang'ın öne çıkacağını düşünüyorum ilk haftada. Çünkü daha biraz daha böyle mekaniklerin konuşacağı bir hafta olacağını düşünüyorum bu haftanın ve Malrang'ın da Kespa Cup'ta izlediğim kadarıyla belki de şu an ligdeki en formda ormancı olduğunu söyleyebilirim. İkinci sıraya da Rövanş'ı koyuyorum. Beklenmedik bir Evet, tercih oldu. HVA'nın zaten 2 galibiyet alacağını düşündüğümü söyledim. Ve Rövanş'ın bunda çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Eğer ki böyle Tam Kench gibi acayip pasif oynaması gereken koridorlar oynamazsa, eğer ki hani böyle biraz agresif oynayabileceği Gizli şampiyonlar destekler alırsa. aynen o zaman bu hafta öne çıkan oyunculardan biri olacağını düşünüyorum. Ben Naru'nun ilk haftaya öne çıkmaktan çok damga vuracağını düşünüyorum. Koreli orta koridorların arasında mesaj vermeye geleceğini ve bunu başaracağını düşünüyorum. Naru. Bununla birlikte de programı kapatalım. Şampiyonluk Ligi 20 Ocak Cumartesi günü Bao Supermassive 1907 Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Ve haftaya ikinci bölümde, Üçlü Kuvvet'in ikinci bölümünde tekrar sizinle birlikte olacağız. Hoşçakalın.